Herkese merhabalar. Bugün sizlere şerbetini kaynatmadan çok kısa sürede hazırlayabileceğiniz tam kıvamında ve tam ölçülü bir irmik helvası tarifi hazırladım. Hemen tarifimin detaylarına geçiyorum. İyi seyirler dilerim. İrmik helvası tarifimde 250 mililitrelik bardak ölçüsüyle 1 bardak irmik ve 2 yemek kaşığı da un kullanacağım. Ayrıca 100 gram kadar katı yağ ve yarım çay bardağı kadar da sıvı yağım var. Şöyle 1 bardak da şekerim ve 2 bardak da kaynamış suyum var. Bu tarifte şerbetini kaynatmayacağız. Sıcak suyla şekeri karıştırarak öncesinde hazır hale getireceğiz. Uygun bir tavanın içerisine 2 bardak sıcak suyumu döküyorum ve sonrasında üzerine 1 bardak toz şekeri de ekleyerek güzelce karıştırıp şekerin iyice erimesini sağlıyorum. Evet, irmik helvamızın şerbeti bu şekilde hazır. Bunu kenarda bekletelim. Şimdi ocağımın büyük gözüne tenceremi aldım ve içerisine katı yağımı ekliyorum. Katı yağ erimeye başladıktan sonra içerisine şöyle yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ ekliyorum. Ben bu tarifte tereyağı kullanmadım. Sizler dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Tüm yağ eridikten sonra 1 bardak irmiği ve 2 yemek kaşığı kadar da unu ekleyerek ve sürekli karıştırarak irmik ve unu kavurmaya başlıyorum. Bu arada ocağımızın altı kısık ateşte olsun. Kısık ateşte irmik rengi dönene kadar, koyu kahverengi bir renk elde edene kadar yavaş yavaş ve sabırla irmiğimizi kavurmaya başlayalım. Ocağınızın altı yüksek ateşte olursa eğer irmiğiniz birden yanacak ve hoş bir tat bırakmayacaktır. Bu yüzden ağır ateşle ve sürekli karıştırarak irmiğimizi kavurmaya devam edelim. Benim ocağımın ayarına göre kavurmuş olduğum irmik yaklaşık 15-20 dakika içerisinde bu şekilde koyulaşarak koyu kahverengi bir renk aldı. Sizler daha açık renkli seviyorsanız kavurma işlemini daha kısa tutabilirsiniz. Şimdi kavrulan irmiklerin üzerine kenarda hazır ettiğim şerbetimi dökeceğim. Şerbetimi şöyle son kez karıştırdım ve sonrasında ocağımın altını da kapattım. Kavurma işleminde aşırı derecede ısınan tencereye sıcak şerbeti döktüğümüzde bu şekilde yoğun bir buharlaşma oluyor. Lütfen bu aşamada şerbetinizi yavaş yavaş ve kontrollü bir şekilde ekleyin ve elinize de herhangi bir sıçrama olmaması için dikkatli olun. Bu aşamada ocağımın altını tekrar kısık ateşte açtım ve şerbetimi de toplamda 3 seferde yavaş yavaş kontrollü olarak döktüm. Şerbeti dökerken mutlaka tahta kaşıkla sürekli karıştıralım ki helvamızın içerisinde herhangi bir topaklanma meydana gelmesin. Şöyle sürekli karıştırarak eklemiş olduğum şerbeti helvanın güzelce çekmesini sağlıyorum. Zaten kısa bir sürede helvamız tüm şerbetini çekecek ve güzel bir kıvam elde edecektir. Ben bugün tarifimi su ile hazırladım. Sizler dilerseniz bu tarifte aynı ölçülerde süt de kullanabilirsiniz. Evet, irmik helvam sizin de gördüğünüz gibi yavaş yavaş tüm şerbeti çekti ve koyu bir kıvam elde etmeye başladı. Bu aşamada kapağını kapatarak 5 dakika kısık ateşte kendi suyunu çekmesi için bekletiyorum ve sonrasında kapağını açarak şöyle bir karıştırıyorum ve son kıvamını da size yakından göstermek istiyorum. Eğer sizler irmik helvanızı biraz daha böyle macun gibi sulu bir kıvamda seviyorsanız su miktarını yarım bardak daha arttırabilirsiniz. İrmik helvasına az su eklerseniz kıvamı kum gibi olur. Fazla su eklerseniz de kıvamı macun gibi olur. Evet, bu aşamadan sonra artık ocağımın altında kapatıyorum ve en son olarak içerisine şöyle 4 yemek kaşığı kadar da tahin ekliyorum. Daha önce unlu irmik helvasını tahini denemediyseniz bu şekilde de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Son aşamada eklediğimiz tahin sayesinde hem lezzetine lezzet katıyor hem de çok güzel bir kıvam veriyor. Şöyle tüm tahini de her yerine güzelce gelecek şekilde karıştırdım ve kapağını kapatarak kenarda dinlendiriyorum. Dinlendikten sonra da servise hazır hale getiriyorum. Sizler de irmik helvasını dilediğiniz şekilde süsleyerek sevdiklerinize ikram edebilirsiniz.
Bugün bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Tarifimi faydalı bulduysanız eğer beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bu mübarek kandil gecesinde dualarımızın hayırlara vesile olması dileğimle bir tarifimi daha burada sonlandırıyorum. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.